Selamlar, Sınırsız Yatırım'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Avrupa Birliği vatandaşlığına giden 10 yoldan bahsedeceğim. Yani bu en iyi 10 yoldur demiyorum, bu işte 10 yolla sınırlıdır demiyorum. Ama şöyle bir şey yapmaya çalıştım. Hem Golden vizaları kullanarak hem de işte ikincil, üçüncül programlarla Avrupa Birliği'ne kendimizi atıp gerekli zamanı geçirip vatandaşlığı alabileceğimiz rotalardan da bahsettim. Bu listeleme bölümlerini yani gerçekçi çektiğimiz için tabii ki çok seviyor izleyicilerimiz. O yüzden bir tane daha yapalım. Şimdi birazcık, başlangıçta şundan bahsetmek istiyorum. Kapanan programlar oldu. Avrupa Birliği içerisinde bir şekilde pasaport alabileceğimiz. Buna Karadağ'ın programını dâhil etmiyorum. Çünkü Avrupa Birliği'ne girememişlerdi o zaman da, şimdi de giremediler. Pasaport programının kapanmış olması bizi ilgilendirmiyor. Şimdi Bulgaristan'ın bir pasaport programı vardı. Mart 2022'de kaldırıldı. Biliyorsunuz yolsuzluk bilmem ne yanlış yapıldı, bu yapıldı, şu yapıldı denilerek program kaldırıldı. Yeni Golden Visa programında da aslında vatandaşlığa giden ama biraz kompleks olan bir yol var. Ama bu programın eski haliyle yani parayı verdim, vatandaşlığı aldım kaldırılmıştı. Biliyorsunuz Kıbrıs'ın bir programı vardı. Çok pahalı olmasına rağmen yani insan da ne kadar çabuk unutuyor. Yani 2 milyon euronun üzerinde olması lazım yatırımın. Bununla alınan bir Kıbrıs programı vardı. Güney Kıbrıs tabii ki. O da belki hatırlarsınız Orta Doğulu bir kanalın yaptığı araştırmacı gazetecilik bölümünden sonra kaldırıldı. İşte çok da böyle elle tutulur iddialar da yoktu aslında. Ama işi bulandırdıkları için bu da mazeret oldu Avrupa Birliği tarafından kaldırıldı program. Malta'nın tabii ki programı eski haliyle kaldırıldı ama hala bir rota var. Şimdi isterseniz benim seçtiğim 10 tane ülkenin bir üzerinden geçelim. Eee, Şimdi birilerini tabii kızdıracağım burada. Çünkü önce Portekiz'den bahsetmek istiyorum. Tabii ki bizim Portekiz yatırımcılarımız çok sinirlenmiş durumdalar. Vatandaşlık için beklenmesi gereken sürenin 5 yıldan 10 yıla çıkaran kanun tasarısı biliyorsunuz ikinci kere meclisten geçti. Şu anda da ben bu bölümü çektiğim anlar itibariyle Cumhurbaşkanı'nın önünde bekliyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Şu an itibariyle göreceğiz, yaşayacağız. Ama bir şeyi sabitlememiz lazım prensip olarak. Biz o ülkeye taşınmadan ve büyük bir bağış yapmadan vatandaşlık rotasına girebildiğimiz hala tek program bu. Tabii ki bana şunu sorabilirsiniz. Ben bundan kaçınmıyorum. Gerçeği de söylüyorum. Hatta karşımda soran olmadan söylüyorum şu an. Şimdi biz 10 yıla çıktı diyelim ki vatandaşlık süresi. 9 yıl bekledik. Bu adamların bunu 10 yıldan o gün 15 yıla çıkaramayacağının garantisi ne? Bu şekilde bu yasa geçerse tabii ki bir garantisi yok. Ama benim sorum şu. Böyle sorunları olmayan ama benim de uzaktan alabileceğim programı getirin ben alayım. O her neyse o program. Elimizde bu var. O yüzden bununla devam ediyoruz. Bir ilk defa izleyen arkadaşlar için ve Portekiz Golden Visa'nın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlarımız için şunu özetleyelim. 500 bin euro fon veya 200 bin euroya kadar da çekilebilen bir bağışla bu Golden Visa programına girebiliyorsunuz. Eski yasaya göre 5 yıl, yeni yasaya göre 10 yılda elinizde tuttuğunuz zaman bu Golden Visa'ya vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Yani bizim Avrupa Birliği vatandaşlığına kendimizi atabildiğimiz ve bu sırada evimizde kalabildiğimiz çok kötülüklerine rağmen, yavaşlığına rağmen çok etkin bir farklılığı olan bir program. Gelelim ikinciye. Malta. Biliyorsunuz program eskiden doğrudan bağışı yaptım, pasaportu aldım şeklinde gelişiyordu. Günümüzde bir liyakat esasıyla değerlendirme var. Tabii ki hem liyakatli hem zengin olacağız. Bunu unutmayalım lütfen. Yine orada Malta'nın ekonomisine veya Malta'nın halkına ciddi bir yarar sağladığınız, bu yarar sağlayacak işletmeyi açtığınız veya bu işletmenin belli üretimini, bir kısmını devlete bağışladığınız, halkın yararlanacağı şekilde sistemler içerisinde vatandaşlığı edinebiliyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum yani liyakat önemli ama aynı zamanda da ciddi bir elimizi de taşın altına koyma durumu var. Çünkü sonuç itibariyle edindiğimiz ürün demek çok yanlış. Haklar Malta pasaportuyla çok ciddi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne de giriyorsunuz. Avrupa Birliği'nin istediğiniz yerinde tam zamanlı oturabiliyorsunuz. Yani yaşayabiliyorsunuz. Fransa, örneğin Malta pasaportunu cebinize koydunuz. İtalya'da, Fransa'da nerede isterseniz yaşarsınız. Amerika'ya gidersiniz, diğer ülkelere girersiniz. Yani vizeyle işiniz neredeyse bitiyor.
Çok güçlü bir şey. Alt jenerasyonlara da geçiyor. Yani torununuzun torunu da Maltalı olacak. Dolayısıyla, bunu birazcık dengeye koymak gerekiyor. Şöyle düşünün, 500.000 euro Portekiz'in o yavaş olan programına koyduğumuzda ne kadar bekliyoruz bir pasaport ediniyoruz. Demek ki buradan çok daha büyük olmalı bizim alacağımız finansal sorumluluk. Yani, ama dediğim gibi, yani, parayla çözülemiyor o kadar net bir şekilde ama para da olmazsa olmaz Malta'da. Şimdi devam edelim. Tabii ki Golden Visa ve yatırımla kesişen yollar aslında biraz bununla sınırlı. Buradan sonra anlatacaklarımın hepsi oradaki, işte, bu naturalization denilen, orada yaşayarak vatandaşlık hakkını kazanmanız. Almanya tabii ki, Türkler için hep böyle alışılageldik bir, yön olduğu için oradan bahsetmek istedim. Yani, aslında şöyle, buradan sonraki ülkelerin birbirlerinden pek üstünlükleri yok. Süreye bakacaksınız. Almanya'da ben orada yaşadım 5 yıl. Üstüne başvurumu yaptım. 1 yıl içerisinde vatandaşlığımı alıyorum. Tabii ki şunu dediğinizi duyar gibiyim. Ya biz oraya nasıl gideceğiz? Bunun birkaç yolu var. Daha önce bahsetmiştim. İşte Blue Card dediğimiz sistem, oradaki freelancer viza, serbest çalışan vizası birçok yol var. Bunlardan birini seçip Almanya'ya gideceksiniz. 5 yıl orada yaşayacaksınız. İşte verginizi falan ödeyeceksiniz. Hayırlı bir vatandaş olacaksınız oraya. Sonucunda alacaksınız. Tabii ki daha önce bunu yapsaydınız Eee, çok daha kolaylıkları vardı. Yani bu turbo vatandaşlık konusu vardı. Çok akıcı Almanca konuştuğunuz noktada 3 yıl içerisinde vatandaşlığı alabileceğiniz Türkler için bir rota vardı. Bu, ben de takip etmemiştim açıkçası. 30 Ekim 2025'te iptal edilmiş. Yani, 5 yıl beklemeniz sizin için de zorunluluk. Ama tabii dil zorunluluğu biraz aşağı çekildi. B1 Almanca yeterli oluyor bu başvuruda. Gelelim İspanya'ya. İspanya'ya da giriş yollarımız biliyorsunuz çeşitli ve kolay. Yani başlıca olanları söyleyeyim. Dijital göçebe vizesi, yani belli bir maaş göstererek, belli bir aylık gelir göstererek burada başvurabiliyoruz. Bununla ilgili bölümlerimiz var. Onlara da gidip devamını izleyebilirsiniz. Ve onun dışında ne var? Pasif gelir vizemiz var. Onlarla girip yeterli süre yaşadığımız zaman A2'de İspanyolca konuşuyorsak yine İspanya pasaportunu cebimize koyabiliriz. Ama yine dediğim gibi yaşayarak oluyor. Tabii ki bunları gözünüzde büyütmeyin. Sonuç olarak yaşadığınız yerde İspanya çok güzel bir yer ve hep söylüyorum, yani Türkiye'den uzaklaşıyorsak, işte, bu daha kısa sürede olsun diyor herkes. Ya, o zaman Türkiye'de kalalım. Yani bu süreler gözümüze çok büyük geliyorsa demek ki sizin için Avrupa Birliği vatandaşlığı o kadar önemli değil. Yani burada bir şeye koymak lazım. İspanya'ya gidip mutlu olamıyorsak veya Portekiz'e gidip mutlu olamıyorsak veya başka bir ülkeye zaten demek ki Türkiye'de çok mutluyuz. Yani böyle birazcık da gerçekleri konuşmakta yarar var. Çünkü biliyorsunuz 1 yılda belki yani 1000'e yakın görüşme falan yapıyor olabilirim bu tarz konularda. Hani toplu yaptığımız konuşmaları da, değerlendirsek herkes de böyle bir kolay bir Avrupa Birliği, ben madem işte bu paraları koyuyorum, taşınıyorum, vatandaşlığımı da almak istiyorum. Yani bunu, daha önce yapacaktık. Yani günümüzde şartlar daha zor. Devam ediyorum. Çok uzatmayayım çünkü çok fazla daha yarılayamadık. Biraz uzun bir bölüm oluyor. İrlanda. İrlanda'ya aslında STEP diye bir programları var girişimciler için. Ama ürününüz gerçekten olacak. Yani, şöyle söyleyeyim, böyle göstermelik bir program değil. Hakikaten de bakıyorlar siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ürünü olan girişimcilerin İrlanda'ya taşınabileceği bir program var. Şimdi İrlanda niye önemli? Oraya gittiğiniz zaman bu programla, bu arada yani danışmanlığını biz bu STEP programının yapmıyoruz. Kendinizin başvurması gerekiyor. Yani zaten bu tarz işlerde ben biraz, kendi do it yourself, DIY işini tavsiye ediyorum. Çünkü biz bir girişimciyiz, bir iş kuracağız. O ülkenin programına da kendimiz başvurmamız benim aklıma daha çok yatıyor. Çünkü o da bir mücadele işi ya. Minimum 50.000 euro bir, sermaye de istiyorlar. Yani sadece fikrim var, kurdum değil. Küçük bir sermaye de koyacaksınız. Yani 50.000 euro o kadar atladı bir para değil. 5 yıl içerisinde de başvuruyu yapıyorsunuz. Başvurunun kendisi hızlı. 1 yıldan daha kısa bir sürede elde edebileceksiniz. Devam ediyorum. İkamet şart. Yani bu 50.000'i verdim, Türkiye'ye döndüm diye bir şey yok. Orada yaşayacaksınız. Belli şartları var. Yani şöyle bir hızlıca okuyacağım size. Son 8 yılın 4'ünde ve son 12 ay kesintisiz orada yaşamanız lazım başvuruyu yapabilmek için. Ama dediğim gibi yani 8 ayda da sonuçlanıyor 2024'teki verilere göre. Bence çok fazla bir şey istemiyorlar. Şimdi birazcık böyle tartışmalı bir konudan bahsedeceğim. Güney Kıbrıs. Neden
Yani bahsediyorum çünkü fast track dediğimiz, sürece girerseniz 4-5 yılda vatandaş olabiliyorsunuz orada. A2 veya B1 Yunanca, bilgisi bekliyorlar. Kendimizi oraya €300.000'luk bir mülk alarak da atabiliyoruz ama unutmayın ki Schengen dışı bir ülke burası. Avrupa Birliği içerisinde ama Schengen'in dışında. Sınır, problemleri sebebiyle giremiyorlar. Yani burada, birkaç tane şey var. Yani hem mülk alarak girebilirsiniz hem de siz eğer, işte, bu foreign interest şirketi diye bahsediliyor. Yani güçlü bir şirkette patentler geliştiren, ciddi vergi ödeyebilen, stratejik sektörlerde olan bir şirketin çalışanıysanız veya kendiniz de kuruyorsanız bu fast track'a girebiliyorsunuz. Şeye dikkat edeceğiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden giriş yaptığınız zaman diskalifiye ediliyorsunuz. Yani onun kendi havalimanından girmeniz gerekiyor. Ama baktığımız zaman Kıbrıs'ta da hızlandırabildiği için bir vatandaşlık rotası var. Tabii ki yani bizler için birazcık böyle yabancı gelebilir. Bunu da, hak veriyorum. Biz burada, elimizdeki sistematik bilgileri değerlendiriyoruz. Olayın jeopolitik vesaire kısmını ayrıca değerlendirmek lazım. Ben birazcık daha böyle jeopolitik agnostik diyelim yani yaklaşıyorum. Şimdi gelelim en tartışmalı konuya. Benim de lafı yediğim bir konu. Yunanistan'da hep şey var ya, yani pazarlaması Golden Visa'nın şöyle yapılıyor. İşte 7 yıl kalırsanız da vatandaşlığı alırsınız. Ben de hep şey demiştim. Yani alanı bana getirin kardeşim. Alınamaz diye. Ben biriyle tanıştım sonunda bu Yunanistan Golden Visası üzerinden başlayıp 7 yıl içerisinde vatandaşlığı alan bir, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Hani çifte vatandaş olarak, devam ediyor. 7 yıl artı 2 yıl uğraşmış bu işle. Yani 9 yıl uğraşmış. Sonuç olarak almış. Tabii ki Yunancası çok iyi, akıcı. Hakikaten ayırt edemiyorlardı Yunan mı, Türk mü? Tip de müsait. Anlatabiliyor muyum? Yani çok ayırt edilemiyor. Tabii ki şuna dikkat etmek gerekiyor. Orada tam zamanlı yaşamamız gerekiyor ve tam zamanlı da bazen şöyle bir tartışma yaparken buluyorum kendimi, yatırımcılarla. Kanunun neresinde 9 ay kalması yazıyor? Ya abi kanunun neresinde konusunu bir bırakın. Siz bu ülkenin vatandaşlığını almak istiyorsanız siz artık Türkiye'de oturmuyorsunuz. Yani böyle mikro yönetim 6 ay orada 6 ay burada kalın, bir gün orada bir gün burada kalın, bunu unutacaksınız. Yani mantık olarak ben şunu söylüyorum. Yani ben Türkiye'de ki çok seyahat eden bir insanım. Zamanımın 9 ayını geçiriyorum. 9 ayını da diğer ülkede geçirmem olayı böyle mantıklı bir temele oturtuyor. Çünkü şunu unutmayın. Kanunda ne yazdığı önemli değil. Memur baktı, hoşuna gitmedi bir şey. Bir şeyleri saçma buldu. Dosyayı kapattı, en alta koydu. Bunu yakalayıp itiraz etme falan şansınız sizin yok. Yani, yorumlarda yaşadığım sürtüşmeler üzerine konuşuyorum burada. Siz kanunda neyi yazdığını bırakın. Siz o ülkeye taşının, o ülkenin vatandaşlığına oynayın. Bunun dışında başka bir imkânınız yok. Devam ediyorum. İtalya tarafı. Şimdi İtalya'ya nasıl girebiliyoruz? Hem Golden Visa'yı alarak girebiliyoruz. €250.000 bir startup'a yatırım yaparak oraya gidebilirsiniz. Dil zorunluluğu da yok gibi bir şey. Hani B1 İtalyanca konuşursanız kurtarıyor. Orada tabii ki ciddi bir varlığınızın olması lazım. Yani adresiniz olacak, orada yaşayacaksınız. Eğer çocuklar varsa orada okula gitmesi çok çok önemli. Ama son kanuna göre 10 yıla çıktı bekleme süresi vatandaşlıkta. Günün sonunda tabii ki, uzun bir süre ama yani çocuklar için uzun dönemli bir planlama yapacaksanız, oraya taşınmayı da göze aldıysanız hem yaşayıp hem pasaportu alabileceğiniz güzel ülkelerden bir tanesi. İtalya pasaportu da fena değil, güçlüdür yani. Şimdi, bir önceki bölüm Macaristan'la ilgiliydi. Birçok dostumuz da bana özellikle yazdı bazı konuları. Hani, "Biz şu kadar süredir burada yaşıyoruz. Macaristan'a şu yolla gittik. Ne olur ne biter?" Ne olup ne biteceğini çok bilemiyoruz bu noktada. Ben öngörülerimi bir önceki bölümde ortaya koymuştum. Ama, 8 yıl artı B1 Macarca öğrenerek Macaristan Golden Visa'sıyla gittik. Orada yaşayarak yine Macaristan pasaportunu alabiliyoruz. 10 yılın altında olması tabii ki işleri kolaylaştırıyor. Eskiden bu arada Macaristan'da oturum almak gerçekten kolay bir şeydi. Bu devlet tahviliyle olan bir programları vardı. Onun üzerinde şirket kurup alabiliyordunuz. Bunların, önümüzdeki dönemde geçerliliği ne olacak bilmiyorum ama şunu biliyorum, bir de yani Macaristan, şu andaki gidişatı biraz daha sertleşme yönünde göç politikalarıyla ilgili ama bunu, inanın ne yaşanır bilmiyorum. Sadece burada bahsetmek istedim. Yani 10 yılın altında da, o ülkenin orada yaşayarak alabileceğiniz bir pasaport var. Birazcık şeyi hesaba katıyorum ben ama, hani, bir programla oraya girip ondan sonra pasaportu alabildiğimiz sistem. Yani şunu yazarsanız haklısınız tabii ki. Ya, işte, Slovenya'da da şu kadar oturdum, ben alırım pasaportu.
Evet, doğru alırsınız ama böyle birazcık daha makul süreçlerle, daha düşük dil zorunluluklarıyla halledilebilir programları, daha doğrusu program değil bunlar, orada vatandaşlığa geçiş rotalarını değerlendirdim burada. Gelelim Bulgaristan'a. Şimdi tabii ki burada şeyden bahsedeceğim. Bulgaristan'ın Golden Vizası'nın sonunda aslında bir vatandaşlık opsiyonu var. Ama bir anda bunun üzerine ne olur atlamayın. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmanızı istiyorlar. Yani Golden Visa ile girdim. 3-4 yıllık bir süre içerisinde Bulgar pasaportunu ben cebime koyabiliyorum. Tabii ki süper bir şey. Hem de oraya da gitmeniz gerekmiyor. Ama ben işte şöyle diyorlar. Yine yorumlarda yaşadığımız sürtüşmeler. Biz işte, vatandaşlıktan çıkma belgesini verip Türkiye'de tekrar şey yaparız, vatandaşlığa gireriz. Böylece çifte olur. İleride yapmıyorlar kontrol. Ya abi bir gün yaparsa ne olacak yani? Hani, böyle yasa dışı rotalara gitmeyi ben makul görmüyorum. Riski alabilirsiniz belki. Hatta bir dostumuzla da konuşuyorduk. Ya ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından da çıkarım dedi. O da, kendince mantıklı olabilir. Bu bölümümüzde böyle bir genel olarak Avrupa Birliği'nde vatandaşlık edinmenin rotalarından bahsettim. Hani ülke ülke tam bir liste değil. Çünkü Hollanda'da da yaşarsanız alıyorsunuz. Yani, işte çifte vatandaşlıkla ilgili birçok sorun var Hollanda'da tabii ki ama yani onun da etrafından dolanma yolu da var ama dediğim gibi ben sevmiyorum. Ben o kişi değilim. Bu, hani loophole diyorlar ya böyle yasal boşluklarla ilgili ben çekingenim. Bir gün elimizde patlamasını istemediğim için çok da aktarmıyorum böyle konuları. Yani sadece bu 10 ülkeyle sınırlı değil, AB vatandaşlığına gidebileceğiniz, özellikle yaşayarak gidebileceğiniz yollar ama bunlar bence daha makul, mantıklı rotalar. Düzenli bizi takip eden yatırımcılarımız, izleyicilerimiz fark etmiştir. Artık yorumlara tıpkı eskiden olduğu gibi cevap veriyorum. Bunun dışında ekstra bu konularla ilgili veya aklınıza gelen başka bir konu olursa yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Ayrıca abone olup bildirimleri de açarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere.